Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi bu sevimli çanta anahtarlığı nasıl ördüğümü anlatacağım. Böyle bir çanta için gerekli olan malzemelerimize bir göz atalım. Ben Yarnart'ın iplerini kullandım. Böyle bir ip içinde tulibin tığını kullandım. Bakın şöyle. Daha sonra çok az bir el yapımız var. Süslemek için dilerseniz böyle renkli düğmeler de kullanabilirsiniz. Ben önceki yaptığım çantalara kurdela ve incilerle süsleme yaptım. Bu sizin hayal dünyanız. Nasıl istiyorsanız öyle süsleyebilirsiniz. Dilerseniz örmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, çantamızı örmeye öncelikle sihirli halka ile başlıyoruz. İpimizi parmağımızın arasında kıvırdık, tuttuk. Sihirli halkayı nasıl yaptığımı bir başka videomda anlatıyorum. 8 sık iğne yapacağız. Evet, 8 sık iğnemizi yaptık. Halkamızı küçültelim. Başladığımız yeri kaybetmemek adına işaret ipimizi de koyalım. Evet, birinci sıramızda sihirli halkamızı yaptık. İçerisine 8 sık iğnemizi doldurduk. İkinci sırada ise her ilmeğin içerisine çift batarak toplamda 8 olan ilmek sayımızı 16'ya çıkartıyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldik. Üçüncü sıramızda ise bir tek örüp bir çift öreceğiz. Bir tek batıyoruz. Bir sonraki ilmeğin içerisine iki seferde batacağız. Bir ve iki. Bir tek batıyoruz. Bir sonraki ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Toplamda 16 olan sık iğne sayımızı 24'e çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, sıramızın sonuna geldik. Dördüncü sıramızda ise her ilmeğin tepesine tek seferde batıyoruz. Artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Toplamda 24 sık iğnemiz vardı. Yine 24 sık iğnemizi örüyoruz. Dördüncü sıramızın da sonuna geldik. Beşinci sıramızda ise 2 tek örüp bir artış yapacağız. 2 tek batıyoruz. 1 2 ilmeklerimizin tepesine tek seferde battık. Bir çift batıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine iki seferde batıyoruz. Toplamda 24 olan sık iğne sayımızı 32'ye çıkartıyoruz ve sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 5. sıramızın sonuna geldik. 6. sıramızda ise artma veya eksiltme yapmıyoruz. 6. sıramızdan 11. sıramıza kadar, yani toplamda 6 sıra düz öreceğiz.
Artma veya eksiltme yapmıyoruz. Her ilmeğin içerisine tek seferde batıyoruz. Toplamda 32 sık iğnemiz vardı. Yine aynı şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 6 sıra düz ördük. 11. sıramızın da sonuna geldik. İşaretimiz altta, yukarıya alalım. Daha sonra 5 sık iğne yapacağız. 3, 4, 5 sık iğnemizi yaptık. 11 zincir çekeceğiz. Bir zincirimizi çektik. 6 sık iğne sayacağız. Gördüğünüz gibi sık iğnelerimizin tepelerini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saydık. 7. sık iğnemizin tepesinden tutturuyoruz. Çantamızın kupları olacak bunlar. Evet, bunu da sayıyoruz. 1 sık iğnemiz oldu. Burayı 10 sık iğneye tamamlayacağız. 1, 2, 3, 9, 10 sık iğnemizi yaptık. Yine aynı şekilde 11 zincir çekiyoruz. Yine 6 sık iğne sayıp 7. sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Ve burada da 5 sık iğne yapacağız. Bunu 1 sayıyoruz. Bakın şöyle battığımızı 1 sayıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve sıramızın sonuna geldik. Bu kuplarımızın içerisini sık iğne ile doldurmalıyız ki şık dursun. O yüzden yine tepelerine sık iğne yaparak ilerliyoruz. Burada ise kuplarımızın içerisinde 11 sık iğne dolduruyoruz. Evet, 11 sık iğne doldurduk. Hemen bitimindeki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Ve yine burada 10 sık iğnemizi yaparak diğer kulpa ulaşacağız. Yine aynı şekilde 11 sık iğne yapıyoruz kulpumuzun içerisine. Bir sık iğnemizi de yaptık. Burayı daha önce sık iğne yapmıştık, hatırlıyorsunuz. O yüzden şimdi gittiğimizde yüksek atacak ve çirkin duracak. Yarım sık iğne dediğimiz bir yöntem var. Bakın gösteriyorum. Batıyoruz. Çekip ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Tepeye batıyoruz. Çekip ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Yarım sık iğne yapıyoruz. İşaret olan yere kadar.
Gördüğünüz gibi yüksek atmadı ama burayı da tutturduk. Daha sonra bu ilmeği keselim. Biraz bırakıp içeriden alalım. Çirkin durmasın. Bakın. Sıkıştıralım. İşarete ihtiyacımız kalmadı artık. Buradan içerisinden ipimizi kaybedelim. Evet, çantamızı örmeyi bitirdik. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok şirin, arkadaşlarımıza hediye edebileceğimiz, magnet gibi kullanabileceğimiz, çantamıza takabileceğimiz, anahtarlık olarak kullanabileceğimiz küçük, sevimli, şirin bir anahtarlık. İçerisine yapışmaması için ben biraz elyaf dolduruyorum. Ama ondan önce süslemesini yapacağım. Evet arkadaşlar, ben de böyle küçük bir kurdele vardı. Daha önce başka bir iş için kullanmak üzere almıştım. Ufak bir parçaya ihtiyacım vardı. Bakın böyle yaptım. Tutturuyorum. Daha sonra da bu gördüğünüz boncukları üzerine işleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi süsleme işini bitirdik. Şimdi ise içerisine biraz elyaf koyacağız. Ve elyafı çantamızın kenarlarına doğru biraz yerleştirelim. Ve içerisinden koyduğumuz elyaflar gözükmesin diye böyle bir birleştirme yapacağız. Bunun için de iğnemize kendi ipini takıyoruz. İçten alacağız şöyle. İlmeklerimizi karşılıklı tutturacağız. Gördüğünüz gibi çantamız bitti. Anahtar için gerekli olan aparatımızı da bir küçük pense yardımıyla takacağız. Tam orta kısmına takacağız. Daha sonra da videomuzu bitireceğiz. Evet. Aparatımızı taktık ve sıkıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi anahtarlığımız kullanmaya hazır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer bütün videolarda söylediğimiz gibi yaptığımız bu ürünler hayatınıza bir mutluluk ve güzellik katsın. Hoşça kalın.